Herkese merhaba. Sil baştan kodlama kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde elma toplama oyunu yapmaya çalışacağız. İlk önce kukla seç ekranına gelerek buradan bir tane elma kuklasını seçiyorum. Ardından bir tane daha kukla eklemek istiyorum ve buradan kase yazan kuklamı, yani bowl yazıyor, bu kuklamı seçmek istiyorum. Kedi kuklamla işim yok, o yüzden kedi kuklamı buradan sileceğim. Kasem ve elmamı getirdim. Ardından bir arka plan eklemek istiyorum. Dekor seç dedim. Bina dışından Blue Sky arka planı seçmiş oldum. Ancak burada kasem bir tık küçük. Buradan kasemi büyütmek istiyorum. 150 boyutu yeter gibi gözüküyor. 150 şekilde yaptıktan sonra artık kodlamaya başlayabiliriz. İlk önce biz şimdiye kadarki derslerimizde sürekli yeşil bayrağı tıkladığında gibi bir başlangıç komutu veriyorduk. Ancak bu derste de özellikle kasenin hareketlerini sağlarken ben klavye üzerinden hareket etmesini isteyeceğim. Ve bunu sağlamak için de boşluk tuşuna basınca yazan kod bloğumu alıyorum. Ekranı biraz büyüteceğim rahat gözüksün diye. Burayı seçtikten sonra boşluk tuşuna basılınca yazıyor. Hemen yan tarafında bakın, burada bir üçgen var. Aşağı doğru bir yönü var. Buraya tıkladım. Burada benim klavyemin üzerindeki tuşların hepsi istediğim komutlarla başlayabilirim. Ben buradan sağ ok yazana tıklıyorum ve ben artık sağ tuşuma her tıkladığımda benim kasem hareket etmeye ve komutlar yazmaya aslında başlamış olacak. Ardından bir tane daha alacağım. Ve buradan da boş tuşu değil sol oku seçmiş olacağım. Şimdi benim buradaki amacım şu. Klavyemin üzerindeki yön tuşlarıyla birlikte kasemin sağ ve sol tarafa gitmesini sağlamak istiyorum. Yukarı aşağı değil ama sadece sağ ve sol yönünde hareket etmesini isteyeceğim. Peki bunu nasıl yapıyorum? Hareket menüsüne geldiğimde burada X konumunu 10 birim değiştir yazan kod bloğumu alıyorum. Şimdi derslerde özellikle bizim bu dersten sonra biraz daha ağırlıklı olarak yönlerle ilgili çalışmalar yapmaya başlayacağız. Şimdi yönler nedir? X konumu benim yatay düzlemimdir. Y konumu ise benim dikey düzlemimdir. Ben X konumuyla birlikte yatay yönde hareket etmeyi sağlamış olurum. Yani ben sağ oka gelip X konumunu 10 birim değiştir dediğimde her sağ tuşa tıkladığımda bakın ne yapıyor? Kasem 10 birim olarak sağ tarafa gitmeye başlamış oluyor. Tekrardan aldım. Şöyle tıkladığımda bakın şu an ne yapmış oluyor? Sağ yöne doğru gitmeye başlamış oluyor. Sol ok için de tam tersini yapacağız. X konumuna artı 10 değil eksi 10 birim diyeceğiz. Bakın bu sefer de her sola tıkladığımda sol tarafa gitmiş. Sağa tıklıyorum, sağa gitmiş. Sola tıklıyorum, sola gitmiş oldu. Siz buradan 10 birim değerini değiştirip 15 de yapabilirsiniz. Mesela 10 değil, ikisini de 15 yaptım. Bu sefer daha hızlı gitmeye başlayacak. Bu da bir opsiyon olarak kullanılabilir. Burası artık tercih size ait bir durum olmuş oluyor. Benim burada artık kase ile alakalı yazdığım komutlarım bitmiş oldu. Sırada elma komutum var. Elmaya geldim. Şimdi elma bizim aslında en spesifik ve bizim bütün işlemleri yapan kuklamız olarak ele alıyorum ben. Çünkü ilk önce bir doğma yeri belirleyeceğiz ve bu doğma yerinden aşağıya doğru bir y ekseninin yönünde bir hareket etmesini ben sağlamış olacağım. Peki ilk önce ben doğma yerini nasıl ayarlayacağım? Elmamı seçtim. Şöyle yukarı doğru götürüyorum. 184, 185. Bakın burada hemen y değerinin yanında hangi değerde olduğunu gösteriyor. Ben bu elmamı şuradan şöyle almasını isteyeceğim. 185 değeri benim için yeterli. Ardından istiyorum ki yeşil bayrağı tıkladığımda, büyütüyorum ekranımı. Yeşil bayrağı tıkladığımda ilk önce benim y birimim, y değerim 185 olsun. Bakın ben şu komutu şöyle alacağım. Y konumunu 185 yapıyor. Elmamı tutup şöyle aşağı yönlü bir yere çektiğimde sol taraftaki ekrandan dikkat edin, hemen buradaki y konumun değeri değişiyor. Başka bir yere aldım, bakın tekrardan değişti. Başka bir yere aldım, tekrardan değişmiş oldu. Ancak buradaki değer değişmiyor. Ben bunu alıp bunu bu şekilde yaparsam ve yeşil bayrağı bir defa tıklarsam bakın ne yapıyor? Hemen bulunduğu yerin eksenine göre y konumunu 185 yapıyor. Peki ben yukarıda rastgele bir yere gitmesini istersem nasıl yapacağım? Hemen rastgele konuma git diyeceğim ve bu komutu alıp buraya bırakacağım. Bakın artık ben yeşil bayrağı her tıkladığımda ne yapıyor? Elmam rastgele bir alanda y konumu 185 bir şekilde. Yani sadece burada x değerleri değişerek, sağlı sollu yer değişerek ne yapmış oldu? Bir yere gitmeye başlamış oldu. Yani bu bana ne sağlıyor? Aslında oyun başladığında rastgele bir yerden doğarak rastgele hareket etmesini bana sağlamış oluyor. Güzel. Ardından kontrol sekmesine geldim ve buradan hemen sürekli tekrarla komutumu aldım. İstiyorum ki benim elmam sürekli olarak yukarıdan aşağı yönlü bir hareket etsin. Peki
demiştik ki x sağ ve sol, bakın burada hatta bize gösteriyor. X sağ ve sol, y yukarı aşağı. Peki yukarı aşağı bir hareket istiyorsam, yukarıdan aşağı doğru gelmesini istersem benim y değerimin düşmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de y konumunu 10 birim değiştir yazan bloğu alıyorum. Buraya artı 10 değil eksi 10. Yani benim amacım artıdan eksiye doğru bir aşağı yönlü bir hareket etmesini sağlamak. Ve bunu alıp buraya bırakıyorum ve yeşil bayrağı tıkladığımda şu an gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru bir ne sağlamış oldu? Bir akış, bir böyle düşme efekti, düşme görseli bir sağlamış oldu. Güzel. Peki burada birkaç farklı durum var. Birincisi, elmam yere geliyor, burada kalıyor. Tekrardan yukarıdan başlamıyor. Ben bunu nasıl sağlayacağım? İlk önce bunu istiyorum. Ben bunu nasıl sağlamam gerektiğini. Tabii ki de ben buradaki y değerine göre işlem yapmam gerekecek. Hemen kontrol menüsüne geldiğimde eğer ise bloğumu aldım, buraya bıraktım. İstiyorum ki benim y konumum eksi 180 biriminden daha da küçük olursa tekrardan yukarıdan doğmasını sağlayacağım. Peki bunu nasıl yapmam gerekiyor? Hemen ilk önce operatörler sekmesine geliyorum ve buradaki küçüktür yazan ifadeyi alıyorum. Ben y konumu değerini tutan bir değişken istediğim için hareket menüsüne geldiğimizde burada aşağıda bakın y konumunu ve x konumunun değişkenlerini göreceksiniz. Hatta buradaki yere tıklarsam bakın hemen sol tarafta ekranın x ve y konumuna göre değerlerini siz görmüş olacaksınız. Ben istiyorum ki benim elmam şöyle 180 değerinin eksi 180 değerinden küçük olursa, şimdi sayı doğrusuna göre sıfırdan sola gittikçe bizim sayılarımız küçülüyor. Eğer bir sayı ne kadar sıfıra yakınsa, eksi bir değer için söylüyorum burada, sıfıra ne kadar yakınsa o kadar büyük oluyordu. Yani bu durumda eksi 180 eksi 181'den büyük oluyor. Ben diyeceğim ki eğer benim sayı y konumu değerim eksi 180'den küçük olursa, yani mesela eksi 181 olduğunda tekrardan yukarıda olsun isteyeceğim. Peki bunu yapmak için de hemen geliyorum. Hareket sekmesinden buradaki y konumu yazan değeri alıp bu şekilde bırakırsam tekrardan yukarı yönlü bir hareket etmesini ben sağlamış olacağım. Yani buradaki eğer ise içindeki şart yeri bu şekilde göstermiş olduk. Hemen geliyorum ve tekrardan yukarıda yazdığımız gibi rastgele konuma git ve tekrardan da y konumunu 185 yap diyeceğim ve yeşil bayrağı tıklıyorum ve izleyelim, görelim. Bakın ne yapıyor? Her 180 birimin altına geldiğinde tekrardan yukarıya da tekrardan doğmaya başlamış oluyor. Ben artık x ve y'deki konumların değerini, değişken değerlerini kapatmak istiyorum ki bana temiz bir görüntü sağlamış olsun. Artık ben ne yapmış olduğum bu durumda? Şu anda elmamın yukarıdan aşağı doğru yönlü bir düşüşünü sağladım ve artık sürekli düşmeye başlıyor. Peki ikinci kısım ne? Asıl önemli olan kısım burası aslında. Bana puan toplatıran, puan kazandıran kısma gelmiş olacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Tabii ki de değişkenlerle yapacağım. Geçtiğimiz derste hatırlarsanız değişkenleri anlattık. Değişkenler konusunda alakalı bir sıkıntınız varsa bir önceki dersimi dinleyebilirsiniz. Değişkenlere geldim. Bir değişken oluştur diyorum ve ben bu değişkenime puan değerini yazıyorum. Değişkenim yazan değişken artık benim bir işim yok. Bunu sildim. Ben istiyorum ki elmam kaseye temas ettiğinde ne yapsın? Puan değerini 1 artırsın isteyeceğim. Puanı ilk önce 0 yap demem lazım. Çünkü benim daha önce kullanan kişilerin puanını tekrardan görmek istemiyorum. O yüzden puanı 0 yap değerimi aldım ve yeşil bayrağı tıkladığımdan bir altına bu şekilde bırakmış oldum. Ardından kontrol bloğuna geldim. Eğer ise'yi aldım. Hatırlarsanız geçtiğimiz derslerde ne yapmıştık? Algılama metodunda, algılama menüsünde benim fare imlecine değiyor mu, kaseye değiyor mu şeklinde bir yazan bir komut bloğum var. Bu bana neyi sağlıyor? Elmamın kaseye değip değmediğini algılamasını sağlıyor. Ve diyorum ki eğer elma kaseye temas ediyor ise ne yapacak? İlk önce puanımız artı 1 arttıracak ki bizim belli bir puanımız yükselmeye başlasın. Ardından tekrardan rastgele konuma gitsin ve y konumunu 185 yapsın diyeceğim. Ve hemen yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakalım, bakın ne yaptı? Kaseye temas eder etmez şu anda neyi sağlamış oldu? Puanlarımın artışını sağlamış oldu. Güzel.
Oyunumuzun şu anda 4'te 3'lük kısmını aslında biz bitirmiş olduk. Genelde bu oyunlar bu şekilde yapıp bitiriliyor ama ben derslerimde özellikle biraz daha oyunları farklılaştırmayı, biraz daha böyle görsel efekt olarak güzel bir hoş bir görüntü sağlamasını istiyorum. O yüzden birkaç tane eklenti yapmak isteyeceğim. Birincisi mesela benim puanım 15'e geldiğinde 15'e ve 15'ten yukarı bir puanı olduğunda oyunumun bitirmesini isteyeceğim. Tebrikler kazandınız şeklinde bir yazı yazmasını isteyeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Geçtiğimiz derste yaptığımız gibi kukla seç yere gelip çizim diyorum ve buradan T yazan yere tıklayıp buraya tebrikler kazandınız yazdım ve ardından buradaki küçük seçme tuşuna tıkladım. Yazımı büyüttüm şöyle. Ekrana tam gelecek şekilde. Biraz daha büyüteceğim hatta. Aynen. Şöyle burada okey ise buradan tekrardan kendim düzenleyebilirim. Bunu yaptıktan sonra da ben buradan bir renk seçme işlemini yapmış olabilirim istersem. Tabii şöyle rengimi seçtim. Kırmızı bir renk olsun ve bana bir görüntü sağlamış olsun. Güzel. Kod ekranına geldim. Şimdi benim kazanma şartım ne olacak? Benim puanım 15 ve 15'ten yukarı olması durumunda benim oyunumun tebrikler kazandınız şeklinde bir yazı yazmasını sağlamış olacağım. Bunu yapmak için ilk önce olaylara geldiğimde yeşil bayrağı tıkladığımda yalıyorum. Oyuna başlar başlamaz bu yazının gözükmemesi için de görünüm kısmına gelip yeşil bayrağı tıklar tıklamaz bu yazının gizlenmesini ben sağlamış olacağım. Bakın ne yaptı hemen? Yazıyı gizlemiş oldu. Ardından kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla dedim ve dedim ki eğer ise kod bloğumu aldım buraya bıraktım. Dediğim olay şu. Eğer benim puanım 15 veya 15'ten yukarı olursa peki ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Tabii ki de operatörler bize bu işimize yarıyor. Operatörlere geldiğimde burada veya komutunu almış olacağım. Ardından eşittir komutumu aldım ve ardından da büyüktür komutunu aldım. Benim amacım 15'e eşit veya 15'ten büyük olması durumunda. Peki kontrollere değil değişkenlere geliyorum ve iki değişken yerine de puanları yazmış olduğum. Ben şu anda bu kod bloğumla birlikte iki durumda da benim oyunumu durdurmamı sağlamış olacağım. İlk önce görünüm sekmesine gelip göster diyorum. Ardından kontrol gelip tümünü durdur diyorum ve bu sayede benim ne yapmış oldum? Puan değerim 15'e sabitlendiğinde ve 15'ten yukarı olduğunda eee, oyunumun durmasını sağlamış oldum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın geliyor. Puan biriktirmeye başlayacağım. Şöyle evet bakın puanlar birikmeye başlıyor. Yetişemedik. Bakın gidiyor. Evet 8-9 oldu. Şu an puan değerlerim artmış oluyor bakın. 10, 11. Deneyelim bakalım 15 olduğunda ne olacak. Şöyle sağa sol yaptım. 14. Bakın 15 olduğu andan itibaren tebrikler kazandınız yazdı. Şu anda sizin aklınızda şöyle bir soru olabilir. Hocam 15'ten büyük olma durumu nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar ben bu oyunda biraz daha zorlaştırmak için diyeyim veya biraz daha böyle eğlenceli hale getirmek için birden fazla elma eklemeyi düşünüyorum. Yani aslında bizim sadece tek bir tane puan getiren değerimiz olmayacak. Hepsi birbirinden farklı. Kimisi 3, kimisi 5, kimisi eksi 5 gibi. Biraz etki olsun diye bizim ne yapacak? Elmalara biz farklı puanlar eklemiş olacağız. Yani kimisi 1 puan, kimisi 3 puan, kimisi 5 puan şeklinde elma puanlarını ben eklemiş olacağım. O yüzden benim buradaki puanım 15'ten büyük olmuş olabilir. Tamamdır. Tebrikler kazandınız yazısını yazdık. Bir tane de farklı olarak şöyle bir yazı eklemek istiyorum. Benim buradaki yazım süre etkeni olsun. Yani benim belli bir süre içerisinde oyunu oynamam gereksin. Peki bunu nasıl yapacağım? Yine kukla seç diyorum ve buradan çizim ekranına geliyorum. Bu arada hemen buradaki tebrikler kazandığınız yazısını gizleyelim ki görmeyelim. Kukla seç ekranına geldim. T yazan yere tıkladım ve geldim buraya dedim ki süreniz doldu. Ardından seçim işaretine geldim. Biraz ekranımı büyüttüm. Şöyle ekranı büyüttüm. Evet. Ve şuradan da kendimi düzenlemek istiyorum. Süreniz doldu şeklinde bir yazı bana yazsın. Peki bunu nasıl yapacak? Hemen yeşil bayrağı tıkladığında ilk önce gizlensin. Çünkü ben ilk oyuna başlar başlamaz böyle bir yazımın yazmasını istemeyeceğim. Bakın isteyeceğim ki gizlendikten sonra kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarlasın.
Neyi tekrarlasın? Benim bir süremin olması lazım. Peki süre için ne işlem yapmam gerekiyor? Bir değişken işlemi yapmam gerekiyor. Değişkenlere geldim. Bir değişken oluşturmam istiyorum. Ben buraya kalan süre isminde bir değişken oluşturmuş oluyorum ve bunu alacağım, şöyle en sağ tarafa koyacağım ki biri sağda biri solda rahatça görmüş olalım. İlk önce benim belli bir kalan süreye ihtiyacım var. Mesela 15 saniye, 20 saniye. Şimdi biz puan yaparken puan sıfırdan başlayıp yukarı yönlü giden bir neydi, değişkendi. Ancak kalan süre ise tam tersi. Kalan süre ise yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gelen bir değişkeni sağlayacak. Yani ben ilk başta kalan süreyi 0 yap demeyeceğim. 15 yap diyeceğim ve buradan bunu alıp hemen gizlerin bir altına bırakmış olacağım. Ardından istiyorum ki ben sürem azalmaya başlasın. Peki azalmayı nasıl sağlayacağım? Kalan süreyi bir kadar değiştir gelen yere gelip eksi bir kadar ne yapsın istiyorum? Değiştir istiyorum. Güzel. Bunu yaptığımda bakın şu an ben eğer yeşil bayrağı tıklarsam sürem çok hızlı azalmaya başlıyor. Bakın çok hızlı ne yaptı? Azalmaya başladı. Eksi 150'lere kadar, 170, 200'lere kadar ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Burada bir eksiklik var. Burada bir hata var. Benim sürem saniye cinsinden olduğu için ben her bir değişiklik bittikten sonra bir saniye beklemesini isteyeceğim. Kontrole geliyorum ve buradan bir saniye bekliyorum. Mesela sizin süreniz diyelim ki dakika bazlı olacak. O, örnek veriyorum, 15 dakikalık bir oyun yapmak istiyorsanız bir saniye değil de buraya 60 saniye yazdıktan sonra her bir dakikada bir azalmaya başlamış olacak. Ben buradan saniye bazlı istediğim için tekrardan yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın ne yapıyor? Saniye bazında bana azalmayı sağlamış oluyor. Güzel. Ardından geldim. Kontrol sekmesinden eğer ise bloğuna geliyorum. İstiyorum ki eğer benim sürem 0 ise ekrana süreniz doldu şeklinde bir ne yapsın? Yazı yazdırsın. Peki bunu yapmak için hemen yine eşittir operatörden destek alıyorum. Eşittir kod bloğumu alıyorum. Buradan da 0 değişkenimi yazdım ve değişkenler kısmından kalan süreyi alıp buraya getirdim. Diyorum ki sürem eğer sıfıra eşit olursa oyunumu durdursun. Yani ekrana önce bir göster bloğu ile birlikte yazıyı göstersin. Ardından kontrolden tümünü durdursun. Bakın 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye, 0 olduktan sonra süreniz doldu dedi ve bakın elma da havada kalarak ne yapmış oldu bana? Süremi, oyunumu komple durdurmuş oldu. Güzel. Peki süremiz doldu yaptık. Tebrikler kazandınız yaptık. Bir tane de farklılık olsun. Hadi bir tane de hoş geldiniz yazısı yazdıralım. Ancak bu hoş geldiniz yazısı böyle çok uzun süre kalmasın. Çünkü oyun başlar başlamaz aslında böyle bir 0.2 saniye, 0.4 saniye falan böyle bu sürelerden sonra şey yapsın. Bitsin. Biz tekrardan oyunumuzu oynamaya başlayalım. Kukla seç diyorum. Çizim ekranına geliyorum ve buradan T yazan yere de büyük harflerle hoş geldiniz yazıyorum. Ardından tıkladım. Şöyle biraz daha büyütüyorum. Şöyle büyüttüm biraz daha şöyle. Tamamdır. Ekranıma şöyle gelmiş oldu. Kod bloğuna geldim. Olaylar yeşil bayrağı tıkladığında diyorum. Tıkladığında ne yapsın? İlk önce yazıyı göstersin. Bu kısım önemli. Bana hoş geldiniz yazısını oyuna başlar başlamaz göstermesi lazım. Ardından kontrole geliyorum. Şu kadar saniye bekle, ne kadar? Mesela 0.4 saniye kadar beklesin. Ve ardından bu yazıyı ne yapsın? Gizlesin. Bakalım, bakın artık ben her yeşil bayrağı tıkladığımda belli bir saniye kadar yazıyı gösteriyor ve bana daha sonra bunu tekrardan kayboluyor. Bu tabii bunu değişik farklı yöntemlerle farklı şekilde değiştirebiliriz. Yani bunu 0.5 saniye diyerekten biraz daha uzun kalmasını veya 1 saniye diyerek böyle daha uzun kalmasını sağlayabiliriz. Veya farklı işlemlerle bu yazıyı ortadan kaldırabiliriz. Ancak biz buraya 0.4 saniye gibi hem daha kolay hem de daha işlevsel şekilde kullanmış olalım. Oyunumuz şu anda genel anlamıyla bitmiş gözüküyor. Ancak ben biraz daha oyunumu şekillendirmek, değiştirmek istiyorum. O yüzden Apple seçiliyken ben faremden sağ tıklıyorum ve buradan kopyasını çıkar diyorum. Bakın aynı elmadan kodun bittikten sonra yaptığım için aynı kod bloğuyla, bakın kod blokları aynı. Bir tane daha elma kopyası çıkardı. Benim şu anda oyunumda artık bir değil iki tane elmam oldu. Ben aslında iki tane farklı
kukladan puan biriktirmeye başlayacağım. Hatta geleceğim bir tane daha kopya çıkaracağım. Hatta hadi bir tane daha yapalım. 4 tane elma kuklamız şöyle ekran içerisinde olmuş olsun. İstiyorum ki ilk elmam 1 puan, ikinci elmam 3 puan, diğer elmam 5 puan olsun. 5 puan olan elmamın da rengi biraz farklı olsun. Peki rengi nasıl değiştireceğiz? Apple'a tıkladım. Kostümlere geliyorum. Buradan seçiliyken elmamı seçiyorum bir defa. Ve buradaki renk seçeneğine gelip şuradan farklı böyle bir sarıya yakın bir renk. Hani bir altın rengi olsun ki en yüksek puan ona ait olduğu belli olsun. Ve buradan kontur değerinden de 1-2 yaparsanız da çevresinde böyle daha netleştirip belirginleştirebilirsiniz diğer elmalar gibi. Bakın ne yaptı şu anda? Elmamı da boyamış oldum. 5 puan veren elmamın rengini de biraz daha farklılaştırmış oldum. Bu 3 tane elmam artı puan veriyor. Oyunu biraz daha zorlaştırmak için de 4 puanlık elmaya ben 4. Apple 4 yazan yere de ben -5 veya -1, -10 fark etmez. Mesela -10 yazarsanız oyun daha da zorlaşır. Şöyle -10 yaparsanız daha da zorlaşır. -5 veya -1-2 yaparsanız biraz daha kolaylaşmış olur. Oyunun kolaylığı veya zorluğu size ait, size kalmış bir durum. Hemen ekranımı büyütüyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın ne yaptı artık. Ben burada elmaları toplayarak da puanımı biriktirmeye bakın ne oldu? Hala eksiden çıkamıyorum. Hala -16, -17. Bakın biraz da sarı topladım. Evet şu anda tam çıkacağım. Evet yükseldim. Sıfıra vardım. Tekrardan -10. Şu anda oyun sıfırdan yukarı çıkmadan ne oldu? Süremiz dolmuş oldu. Yani buradaki aslında zorluk olayı tamamen sizin kendinizle alakalı. Kendiniz tercih ederek kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama en ideali yine -5 şeklinde olabilir. Evet arkadaşlar, genel anlamıyla derslerimiz bu şekilde. Gelecek derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bay bay.